Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Üstümde gördüğünüzde çok sevdik Damla, beraber de örelim dediniz. Ben de hay hay efendim dedim. Öyleyse birlikte örme zamanıdır bu kaza. Kazakta kullanacağımız ipler, ilk olarak bunun da renklerini çok sevdiğiniz için hangi renkle çalıştık onu söylemek istiyorum size. Genel alanda, genelde görmüş olduğunuz krem tonumuz Yarnart cinsin 03'ü. Siyah yine Yarnart cinsin 53'ü ve şurada görmüş olduğunuz bej rengi de yine Yarnart cinsin 87'si efendim. 3 renkte çalıştık. Yeni kazağa başladığımda ise aynen motifleri hazırlarken bu defa 4 renk çalışmaya karar verdik. Şimdi ilk olarak motiflerini örmeye başlayacağız. 88 tane bu motiften lazım bize ama hangi ipleri kullanıyoruz onu görelim. Bu defa yeni kazağımızın zemininde, genelinde Yarnart cinsin 05'ini kullanacağım. Motiflerin ortasında görmüş olduğunuz koyu kırmızı bordo diyebiliriz. Yarnart cinsin 51'i ve üst üste görmüş olduğunuz çağla yeşili ile haki yeşil 54. Ören bayan Madame Coton. Yine ören bayan Madame Coton'un 20'si. Şöyle göstereyim. 20'si. 4 rengimiz var bu defa. Bu defa hırkanın, kazağın genelindeki siyah kullandığım yerlerde kırmızıyı kullanacağım. Sonrasında ikinci sırayı burada farklı bir şey yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. İkinci sırada renklerle oynadım. Birinde 03'ü, birinde 87'yi kullandım. Bu defa ikinci sırada da renk değiştirmiyoruz. Birazcık böyle istedik ki yılbaşı koksun, yeni yıl koksun, yeni yılı çağrıştırsın istediğimiz için ikinci sıranın tümünde yeşil kullandık, koyu yeşili. Yani bordo koyu yeşille hazırladık. Üçüncü sırada değişiklik yaptık. O da ana rengimizle 05 ile 20 kullanarak bu değişikliği yaptık. Yani ben bu şekilde tasarladım renkleri. Siz dilediğiniz gibi örebilirsiniz. Öyleyse motifin yapımına geçelim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İplerime uygun olarak ben 3 milim tığ ile örüyorum kazağımı. Siz de elinize ve ipinize uygun olarak tercih edebilirsiniz tabii ki. Başlayalım ilk olarak göbeğini örmeye. Yani şuradaki koyu kırmızı rengimizi kullanıyorum. Sihirli halka içine 12 tane ikili trabzanı öreceğiz birlikte. Şimdi sihirli halka için şöyle parmağıma ipimi doladım. Tığımı ipin içinden geçirdim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip uzattım. Etrafında döndürdüm. İpi arkasından alıp geçirdim. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra ilk trabzanımı örmüş oldum. Yanına 11 tane daha ikili trabzan öreceğim. Sihirli halka içine çalışmak istemeyenler 5 zincir çekerek de çalışabilirler. Ya da ortadaki deliği, hani daireyi, büyüklüğünü ne kadar yapmak istiyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde trabzanlarımı 12 adete tamamlayıp geliyorum. 12.'yi de ördükten sonra ortasına dairenin iyicene sıkıştırıyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp bu ipi de alıyorum. İlmeğimi arasından çıkartıp şöyle, bakın ilmeğimin içinden daireyi de alıyorum bu iple birlikte.
burayı güzelce sıkıştırıyorum. Göbeğimizi örmüş olduk. Sıra yeni rengimizde. Yeni renkle de ikili trabzanların arasına batıp üçlü fıstıklar öreceğim. Arada 3 zincirle. Bu ipleri güzelce gizlememiz gerekiyor ki ben böyle tercih ediyorum, biliyorsunuz temiz çalışıyorum baştan. Yeni rengimle ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne de ipimi de alıyorum ve aralarına, trabzanların aralarına batıp üçlü fıstıklarımı örmeye başlıyorum. İlmeği çıkarttım. Tutuyorum. Tığın üstüne. Tekrar battım. Çıkarttım. Tutuyorum. Tığın üstünde. Tekrar battım. Çıkarttım. 3 kere bu işlemi yapıp en sonda şunu şurada dönüyor. Tutuyorum elimle de bir taraftan. Şu ipi tutarsam dönmeyecek. Evet. Şöyle arasından ilmeğimi çıkartıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrardan tığın üstüne ip alıyorum. İkisinin arasına batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 trabzanın arasına battım. 1, 2, 3. Bütün trabzanların arasına bunu uygulayıp geleyim. 2, 3. ...12 taneyi yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine batarak kilitliyorum. Sonra ipimi keseceğim. Şimdi sırada 3. renkle hem kare yapacağız hem de fıstık yerine artık bademler öreceğiz. Burada görmüş olduklarınız badem. Yeni rengimi aldım. İlmeğimi de çıkartıyorum. Ve ilk köşeyi çalışarak başlayacağım. Köşenin ilk grubunu, bu arada bademlerim 4 tane ikili trabzandan oluşuyor. Şuraya battım. 1, 2, 3, 4. Dördünü bir topluyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada hep 3 zincirim var. Köşede de, boşluklarda da. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini bir topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ikinci köşeyi yapıyoruz. Geldim, 3 zincir çekip 1, 2, 3, 4. Dördünü bir topladım. Arada 3 tane zincirim var. Aynı boşluğun içine köşede olduğum için yine bir tane
bademi örüyorum. 4 tane ikili trabzanla. Evet. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 boşluğa daha tekli bademimi örüyorum. Yani grup olarak tek grup. Yoksa tabii ki ikili trabzanla 4 adet. 1, 2, 3 zincir. Tekrardan burada da aynısını yapacağım. Sonra tekrar diğer köşeye geçiyorum. Bakın. 3 zincir. Diğer köşedeyiz şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aynı boşluğun içinde örüyorum. Köşede olduğumuz için. Beş ilmeği birden topluyorum. 1, 2, 3. Şimdi teklilerde 2 boşluğa tekli halinde öreceğim. İşte bu şekilde başladığım yere kadar örüp geleyim. Son boşluğa geldim. Burada bir tane örerek başlamıştım. Orası benim köşemdi. Diğer dörtlü bademimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 5 ilmeği birden örüp 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum bademin tepesine batıp kaydırarak ipimi de çıkarttıktan sonra şuraya değil de şuraya batmam lazım. Yanlış yere battım. Şöyle şu tepeye batmam lazım. Şimdi güzelce sıkıştırıp ipimi keseceğim. Ve burada bu iki ipi de arkaya alıp güzelce aralarda kaybedip gizleyeceğim. Daha sonra da bu motiflerden 88 tane biriktirmem gerekiyor. Şimdi benim motifim bu şekildeyken şöyle bakın minik bir kare kıvamını aldı diyebiliriz. Hani böyle tam böyle sivri kenarları olan bir kare gibi düşünmeyin ama yine de kare formuna ulaşır gibi oldu diyelim. Böyleyken hemen şöyle ölçüsünü de verecek olursam size 8 santim diyebilirim. Şöyle hemen gösteriyorum. 8 santim motiflerim. Şimdi hemen bu motiflerden 88 tane örüp geliyorum. 88 tane motifimizi biriktirdikten sonra nasıl birleştireceğimizi size anlatmaya çalışacağım. Her zamanki kullandığımız tekniğim aslında benzeri ama arada kullandığımız bademler olduğu için bir tık daha farklı yapmamız gereken işlemler var. Onları da size göstermek istiyorum. İlk olarak motifin bademli köşesinden köşe yaparak bir kenar, ikinci kenar öreceğim. Daha sonra sıradaki motifi üstüne eklemeye başlayacağım. İlmeğimi çıkartıp hemen motifin köşesine başlıyorum çalışmaya. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşeye bir kere de çıktım, tutuyorum. Yanına 3 tane daha aynı işlemi yapacağım. 2 3 ve 4. 5 ilmeğimi birden topladıktan sonra bir zincir çekiyorum yan tarafa geçerken. Bademlerden normal trabzana geçerken arada bir zincirim var. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yan yana bu işlemi 3 kere tekrarlayacağım. Aralarda zincir yok. Bu üçlü gruplar arasında zincir yok. Ancak bademden geçişten
ve bademe geçerken aynı şimdi burada da olacağı gibi bir zincir var. Badem örüyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini bir topladım. Arada 3 zincirim var. Tekrardan aynı boşluğun içine geldim. 1 2 3 4. Hepsini bir topladım. Bir zincir çekiyorum. Normal trabzanlarımı örüyorum. Üç tane gruplarımı yan yana 3 boşluğun içine örüyorum ikili trabzanla. Arada hiç zincirim yok. Bademe geçerken bir zincir ve buraya bir tane bademi örüp 3 de zincirimi çekip artık birleşme kısmına başlayacağım. Sıradaki motifimi aldım. Hemen köşesine bir tane badem örüyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini bir toplayıp bir zincir çekip arka arkaya verdirdiğimde arkasına tam denk gelen bu boşluktan ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Çünkü burada normal trabzanları örmeye geçiyorum. 1 2 3. Tığdan çıktım. Tam karşısındaki denk geldiği boşluktan çıkardım. Yeniden 1 2 3 trabzan örüyorum. Tığdan çıkıyorum. İlmeğimi alıyorum. Buradaki boşluğa gelip 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Burada da alıp ama buradan çıktıktan sonra bir zincir çekiyorum. Çünkü artık badem öreceğim kısma geldim. 4 tane bademimi örüp hepsini bir toplayıp 1 2 de zincir çekiyorum. Sonra buradaki köşeden ilmeğimi geçirip 2 zincir daha çekip buradaki köşenin içine diğer bademimi örüyorum. Hepsini bir toplayıp bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yanına da 3 tane ikili trabzan. Bademler dörtlü. Arada zincirim yok. Tekrardan diğer üçlü trabzan ve burada bir zincir çekip köşeye öyle geçiyorum. Ve bademimi öreceğim şimdi buraya. 4 tane. Arada 3 tane de zincirimiz var. Yeniden 4 tane badem. Buradan geçişte de bir zincirim var. Şimdi buraya kadar geleyim. Aynı bildiğimiz teknikle burada yaptığımızı buraya da uyguluyorum. 3 tane grup üçlü trabzan, ikili trabzanlarla badem. Sonra şuraya geldiğimizde şuradaki geçişi göstermek istiyorum size. Buraya kadar geldim aynı gösterdiğim teknikle. Şimdi burada bir zincir çektim çünkü bademli gruba geçiyorum diye. 4 tane trabzanla ördüm yine. Arada 2 zincirim var bu defa. Buraya batıp aradan ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir daha çekiyorum ve bu boşluğa gelip bademimi örüyorum.
İşte bu kadar. Burada da bir zincir çek. Üçlü grubumu ör. 3 boşluğa. Sonuna kadar bu kenarın geleyim. Burada da bademimi ördüm. 3 tane zincirimi çektim. Sıradaki motifimi alıyorum. Hemen o motifin köşesine 3 tane pardon 4 tane trabzanla oluşan bademimi örüyorum. Sonra bir zincir çekip arka arkaya baktırıyorum. Şuradaki boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp arkadaki boşluktan batıp ilmeğimi alıyorum. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp buradan batıyorum. 1 2 3 çıktım. Yine buradan ilmeğimi aldım. Ancak burada bir zincir çekiyorum. Çünkü köşeye geldim. Badem örmem gerekiyor artık. Bademimi ördükten sonra hepsini bir toplayıp 2 zincir çekiyorum. Ve tığımdan çıkıp ikisinin kesiştiği şu ortak noktaya batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. 2 zincir daha çekip buraya diğer bademimi örüyorum. Dört. Bir zincir çekip şimdi bunu kenarında sonuna kadar gideyim. Aynı göstermiş olduğum teknikle dördüncü motifimizi eklemeyi göstereyim. Zira hani ben bunun üstüne bunu ekledim ya, bunu böyle döndüm, buraya kadar geldim. Eğer üstüne motif ekleyecek olsaydım, şimdi bunu buraya geldim, buraya ekledim, buraya kadar da geldim, böyle dönmeyecektim. Hemen bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne diye istediğim uzunlukta örüp sonra dönüşte hop bir parça olarak, hani bunu buradan nasıl geçtik, uzun bir parça olarak geçip yandaki motifleri eklemeye başlayacaktık. Sonra onu da istediğimiz uzunluğa geldi mi dönüp yandan istediğiniz kadar ekleye ekleye, yani benim bu 4 motif üstünde gösterdiğimi siz dilediğiniz motifle, adetiyle örebilirsiniz. Zaten kazağın diğer parçalarını da bu mantığı kullanarak birleştireceksiniz. Şimdi sonuna kadar da geldik birlikte. Geçişte hemen bir zincirimi çekiyorum. Ve ilk bademimi örüp buraya 3 4 hepsini bir toplayıp 1 2 3 zincir çekiyorum ve yeni motifimi alıp hemen köşesine örüyorum bademi. Hepsini bir toplayıp bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Aynı bunu bunun üstüne eklediğimiz gibi buradan alıyorum, geçirip bir zincir çekip üçlü gruplarımı örmeye başlıyorum. 1 çıktım tığdan, arkadan aldım. Diğer üçlü grubu örüyorum. Aldım. Üç tane daha ördüm. Tığdan çıktım. Buradan şimdi geçirdikten sonra ilmeğimi artık dönüşte bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Çünkü badem öreceğim. 1 2 3 ve 4. Hepsini bir örüp 2 de zinciri çektikten sonra şöyle yatırayım ortaya ve size nereye batacağımızı göstereyim. Şu üçünün kesiştiği yere batıyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum.
ve 2 de zincir çekip buraya diğer bademimi örüyorum. Ve hepsini bir toplayıp bir zincir çekiyorum ve artık şimdi bu iki kenar birleşti. Sıra bu iki kenarda olduğu için buradaki karşısına denk gelen şu boşluktan batıp ilmeğimi alıyorum. Dönüşte bir zincir çekiyorum. Çünkü üçlü grubumu öreceğim. Tığdan çıktım, battım. Hemen ilmeğimi aldım. Yeniden üçlü grubumu örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 3 buradan batıp aldım ilmeğimi. Burada tekrardan bir zincir çekiyorum. Çünkü artık köşeyi bademi örmekte sıra. Hepsini de bir toplayıp 1 2 zincir çektim. Buradan köşeden ilmeğimi aldım, çıkardım. 1 2 zincir çekip buradaki boşluğa geldim. Yeniden diğer bademimi ördüm. İşte aslında bütün kazakta uygulayacağımız birleştirme tekniği bu kadar. Buraya kadarını kavradıktan sonra bütün kazağı bu mantıkla çok rahatlıkla birleştireceğiz. Şimdi ne yapacağım? Bu parça, atıyorum benim 25 parçalık arka parçamsa eğer, böyle geldim. Böyle de gelip başladığım noktaya kadar örüp bir parçayı bitireceğim. Ama diğer 25 parçayı, şimdi burayı tamamladım. Burayı da tamamlayıp bir kenarını açık bırakacağım ki bu tamamen bitmiş olana birleştirebileyim diye. Yani hemen şöyle. Bu benim 5x5 25 parçam. Bundan 2 tane hazırlayacağız. 25 + 25 50 tane motifli. 16 + 16 32 motifli de 2 kol için parça oluşturacağız. Yanlardan birleştirmek için de 3 bir tarafa 3 bir tarafa motifimiz olacak. 6 tane de motifimiz artacak. Yani 88 tane motifle bu işlemi yapacağız. Şimdi 5x5 bir taneyi böyle tamamen bitirdikten sonra hemen arkasını çeviriyorum. Ve diğer parçayı alıyorum. Bu parça yine aynı şekilde 5x5 25 ama bunun ön yüzünü döndüreceğim. Ve bunun 3 kenarı örülmüş ama bir kenarı açık. Çünkü üstten şurada omuzları birleştirip yakayı oluşturacağız. Daha sonra 3 motif buraya 3 motif buraya eklerken de kol evini oluşturacağız. İlk olarak üstten birleşerek yakayı oluşturuyoruz. Yani burada ne yapıyorum ben? Geldim. Şimdi bademimi örmüştüm. 2 de zincirim çekmiştim bu köşede. Şimdi hemen yaklaşalım biraz daha. Tığdan çıkıp köşesinin içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra 2 zincir çekip tığın üstüne de ipimi alıp bu köşenin içine bir tane bademimi örüyorum. Daha sonra hepsini bir topluyorum. Bir zincir çekip yine karşıdan aynı birleştirme tekniğinde göstermiş olduğum şekilde birleştiriyorum. Şimdi nereye kadar nasıl birleştireceğiz? Yakanın ne kadar açık olmasını istiyorsanız, atıyorum çok açık bir kayık yaka örmek istiyorsanız şuradan yapabilirsiniz. Daha açık, daha kapalı. Şu sizin nereden birleştirmeyi başlayıp bitireceğinize bağlı yakanın açıklığı. Ben şimdi size kendiminkini nasıl yaptığımı göstereceğim. O kısma kadar önce bir birleşelim. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığdan çıktım, arkasından aldım. Diğer 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Arkasından hemen aldım.
1 2 3. Şimdi buradan tekrardan tığdan çıktım. Arkasından aldım. Burada artık bir zincir çekiyorum. Çünkü bademe geçtiğim için. 1 2 3 4. Hepsini bir topladım. Bir zincir çektikten sonra şimdi bakın buradaki kısım arka ile birleşme kısmı biraz daha dikkat istiyor. Şu arkadan bunu geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip geliyorum, şu boşluğa batıp aradan kaydırarak ilmeğimi geçiriyorum. Sonra bunu tığdan çıkartıyorum. Tekrardan bu boşluğun içinden geçiriyorum ve 2 zincirimi çekip bu motifteki diğer bademi örüyorum. Şimdi bir kere daha birlikte yapacağız. Daha iyi oturur. Hepsini bir ördüm. Bir zincir çektim. Ve buraya geldim. Buradan batıp karşısındaki noktadan bir zincir çekerek burada trabzanlı kısma geldim. Şimdi burada artık karşıyla birleşmeyi bırakacağım. Karşıyla birleşmeyi bırakacağım çünkü yaka için birazcık çok böyle sıkıştırmasın yakamı istiyorum. Bir tık açık yapacağım ilk yaptığım kazağa göre. Onun için de bu başladığım noktaya kadar, yani buraya kadar bildiğimiz şekilde örüyorum. Ne yapıyordum? İşte bunların içine 3 tane ikili trabzan yan yana 3 boşluğa. Daha sonra bunun içine de 3 tane ikili trabzan ve badem kısmına geçerken bir zincirimi çekiyorum. Bir, 2, 3, 4. Hepsini bir toplayıp 2 de zincir çekip şu ortaya batıyorum. Karşıyla birleşme yok. Yaka açıklığındayız. 2 zincir çekip buradaki bademi örüyorum. Yaka açıklığını yapacağım yere kadar bu şekilde örüp geleyim. Yaka açıklığını bırakacağım noktaya kadar geldim. O da şurası. Bademe geçiş noktam. Şimdi burada yaptığım gibi hemen karşısındaki denk geldiği noktadan ilmeğimi alıyorum. Karşılıklı birleşmeye başlıyorum yani. Şimdi buradan geçirdim. Burada bir de zincir çekiyorum ki çünkü burada bademe başlayacağım. Ve şu arka ile birleşme kısmını burada bir kez daha detaylıca size göstermek istiyorum. Dördünü bir topladıktan sonra bakın burada bir zincir çekip tığdan çıktım. Arkada ikisinin kesiştiği, şu iki trabzanın kesiştiği yere batıyorum ve iki motifin daha doğrusu bu ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip dönüşte şuradaki birleştikleri yerin arasından geçirip bir zincir çekip tığımdan çıkıyorum ve buradan alıp bunu geçiriyorum. Daha sonra iki zincir çekip buraya gelip bademimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini de bir toplayıp bir zincir çekip şimdi artık karşılıklı son iki motifi gösterdiğim mantıkla birleştiriyorum. Ve böylelikle omuzu oluşturmuş olacağız. Burada gelmek istedim. Bir zincir çektim. Burada şimdi bakın bir ilmek çıkarttım, bir zincir çektim. Buraya geldim. Son bademi yaparken omuz işlemlerini de bitirmiş olacağım. 1 2 zincir çektim, tığdan çıktım. Şu birleştikleri köşeden batıp ilmeğimi alıyorum.
2 zincir daha çekip buraya geliyorum, tepesine ilk bademe birleşip güzelce kitleyip üst kısmını, işlemini tamamlamış oldum. Bakınız. Yakayı şöylece oluşturduk. Üstten şu iki motiflerin arkalı benim kol evim olacak. Yani şu alttaki 3 motifi şu üçer motifle şu şekilde, şu yarım olarak düşünün. Bunları buralara tutturacağım. Yani şöyle bakın. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya gibi 3 motif buraya yapıp kol evi oluşturacağım. Yani bitmiş kazağın üstünde size onu daha net gösterebilirim. Bakın. Kol evim burada belli. Kol çalıştığım yer. Bakınız. Bu 3 tane motifi de böyle aşağıya yerleştiriyorum. Böylelikle kol evimi oluşturuyorum. Şimdi ben bu kazağın üstünde bir tarafını tamamlayayım. Diğer tarafı ise beraberce yaparak daha iyi anlayalım. Bir tarafın 3 tane motifini yerleştirip kol evini oluşturdum. Kol evine de kol parçamı yerleştirip hatta bileğinin oturtmasını da yapıp geldim. Şimdi sıra diğerini beraber yapmakta. İlk nereden başlıyoruz? 3 tane motifi alttan başlayarak üst üste her iki tarafı da birleştirerek ekliyoruz. Yani şuradaki açıklığa motiflerimizi şöyle sırasıyla yerleştirmeye başlıyoruz. İlk motifimi alıyorum ve köşesinden çalışmaya başlıyorum. Şöyle alt köşesi önümde. Şöyle şu kenarını şöyle açıyorum. Şu motifimi aldım ve köşesinden, yani 2 tane badem çalıştığım yerden batıp ilk dörtlü bademimi ikili trabzanlarla örüyorum. Daha sonra 2 tane zincirimi çekip tığdan çıkıyorum ve burada alttaki kısmın köşesinden, yani arkası bana dönük olan kısmın köşesinden batıp ilmeğimi buradan geçiriyorum. Sonra 2 zincir daha çekiyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum ve aynı boşluğun içine yine 4 tane ikili bademlerle ikili trabzanla bademimi örüyorum. Burada bir zincir çekiyorduk biliyorsunuz. Şimdi arkadan aldım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü burada boşluğa normal trabzanlara geçiş yapıyorum. 3 taneyi örüp tığdan çıktıktan sonra tam karşısından batıp ilmeğimi geçirip tekrar aşağıya geliyorum. 3 tane daha ikili trabzanımı sıradaki boşluğa örüyorum. Tığdan çıktım. Arkadan ilmeğimi geçirdim. Tekrardan sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım, ilmeğimi geçirdim. Şimdi burada bademe geçeceğim için bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım ve bademimi örmeye başladım. Hepsini bir topladım. 2 zincir çekip tığdan çıkıyorum ve burada arkada her iki motifin ortada birleştiği yerin içine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra 1-2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa gelip diğer bademimi örüyorum.
Bir zincir çekiyorum. Çünkü şimdi bakın bu kenarını burayla birleştirmiş olduk karşılıklı. Sırada buraya gelip şimdi nerede olacak bu? Bununla daha işimiz yok. Dönüşte bununla birleşiyor olacağız. Buraya geleceğim. Bir üstte motifi alıp bu kenarla birleşeceğim. Ben şimdi sırasıyla yan yana buraya 3 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan bademe geleceğim. Buraya kadar sözünü ettiğim şekilde geldim. Sıradaki motifimi aldım. Hemen o motifin de ön yüzü bana bakarken bademlerle oluşan köşesinin içine batıp ilk bademimi örüyorum. İki zincirimi burada bir zincirimi çekip döndürüyorum ve hemen arkasından boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve normal ikili trabzanlarla ördüğümüz kısımları birleştirmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan çıktım. Karşısındaki boşluktan ilmeğimi geçirdim. Yanındaki boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan. Tığdan çıktım. İlmeğimi çıkardım. Üçüncü boşlukta son üçlü gruptayım. Yine tığdan çıktım. Karşısındaki denk gelen boşluktan geçirdikten sonra bademe geçeceğim için bir zincir çekiyorum. Ve ilk bademimi örüyorum. İki zincirimi çekip burada yan tarafta 3 tane motifin kesiştiği noktanın içine batıyorum. İlmeğimi içinden geçirip 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra aynı boşluğun içine bir diğer bademimi örüyorum. Alt iki kenarı birleştirdim. Şimdi sıra bu alt iki kenar birleşti. Bu yandaki iki kenarda. Burada tabii yine bir zincir çekip buradan arkasındaki boşluktan geçiriyorum. Bir zincir daha çekip buradaki 3 boşluğa 3 tane ikili trabzanlarla grubumu örerek birleşiyorum. Tığdan çıktım. İlmeğimi geçirdim. Son gruptayım. Yine karşısındaki denk gelen boşluktan geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Bademe geçeceğim için. İki zincirimi de çekip bademi ördükten sonra yine burada yan tarafta motiflerin kesiştiği noktanın içine batıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Ve artık 2 zincir çekip boşluğun içine ikinci bademimi de örüp üst kenarı düz öreceğim ve üçüncü motifi yerine yerleştireceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun üstüne burada nasıl yerleştirdimse bunun üstüne sıradakini de motifimi de alıp buraya aynı bunun üstüne yerleştirdiğim gibi yerleştireceğim ve şöyle göstereyim. Bunu da buraya yerleştirdiğimizde iki motifli
önden 2, arkadan 2 kol evimi oluşturmuş olacağım. O zaman buradaki işlem aynı olduğu için bunu da buraya ekleyip dönüşü göstereyim. 3 tane motifi böylece yerleştirdim. Şu üst kenarı da ördüm. Buraya geldim, bademi örüp 2 zincirimi çektim. Şimdi birleşeceğim. Karşı taraftaki alttan 3 tane motifin üstten üçüncüsüne birleşmeye başlıyorum. Nasıl mı? İlmeğimi bu çıkarttıktan sonra tığımdan arkada şu üçüncünün tepesindeki köşeye batıyorum. İlmeğimi oradan geçirdikten sonra 2 zincir çekiyorum ve boşluğun içine gelip 4 tane bademimi ördükten, dörtlü bademimi ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp karşısındaki boşluktan geçiriyorum. Burada da bir zincir çekip normal trabzanı örmeye başlıyorum. Tığdan çıkıyorum. Şimdi karşılıklı kenarları bildiğimiz yöntemle birleştirmeye devam edeceğim. Sırada diğer 3 tane ikili trabzan. Tığdan çıktım. Diğer 3 tane ikili trabzan. Yine tığdan çıktım. Bu defa bademli kısma geçeceğim için bir zincir çekiyorum ve boşluğun içine diğer ikinci bademimi örüyorum. İki zincirimi çekip tığdan çıkıyorum. Karşıda bu 4 tanenin birleşmiş olduğu yerden ilmeğimi geçiriyorum. Pardon, burada 2 tane ile değil, buradan farklı bir, bu tarafta birleşme farklı olduğu için buradan geçerken bir tane ile geliyorum. Bakın şimdi bu taraftaki birleşmede bir tane ile geliyorum. Burada bir zincir çekip şuradaki ortalarındaki yerden kaydırarak çıkartıp yine bir zincir çekip yine bu ortaya batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Aynı omuzda yapmış olduğum işlemi burada tekrarlıyorum. Şimdi 2 tane zinciri çekip badem örmeye başladım. Hepsini toparladım. Bir zincir çektim. Karşısından kaydırarak geliyorum. Şimdi diğer taraftaki bu yan geçişi de yine birlikte yapalım. Şuradaki geçişe gelince yine birlikte örelim istedim. Bademi ördüm, bir zincir çektim. Tığımdan çıktım. Buraya batıyorum. Arasından ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekip buradaki boşluğun arasından yine ilmeğimi geçiriyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu defa bu boşluğun içinden tekrardan ilmeğimi alıp 2 zincir çekiyorum ve boşluğa diğer bademimi örüyorum ve kenarı birleştirmeye devam ediyorum. Aşağıya kadar aynen kenarın sonuna kadar birleşeceğiz. Sona geldiğimde de burada köşenin içine ilk bademimi örüp 2 zincirimi çekeceğim. Buradaki karşısındaki köşenin içinden ilmeğimi geçirdikten sonra 2 zincir daha çekip buradaki köşeye ikinci bademimi örüyorum. Daha sonra da ilk eklemeye başladığım noktaya kadar kenarı buraya kadar örüp geleceğim. Boşluklara 3 tane ikili trabzan. Son grubu da örünce bir zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum bademin tepesine geliyorum. Burada hiç ipimi koparmadan, bakın, kol evine de geçmeden eteğimin ucunu örmeye başlayacağım ama size kol evini nasıl oluşturduk göstermek isterim. Bakın 3 tane motifi yerleştirerek burada kol evimizi oluşturduk. Aynı karşı tarafındaki kolun olduğu gibi bakınız. Şimdi
Şurası yok bizim kolumuz. Şu kısımdayız tam olarak. Yerleşmeyi bekliyor. Ama dediğim gibi ipi kopartmak istemediğimden hemen etek ucundaki lastiğin örümüne başlıyorum. Bunun için de bulunduğum yerden trabzanlar öreceğim. Şimdi şöyle bir tane zinciri çekip hemen yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından geçiriyorum ve ilk trabzanımı ördüm. Burada köşenin içine bir tane ikili trabzan, bu kesiştikleri noktaya bir tane ikili trabzan, yeniden buraya bir tane ikili trabzan. Bademlerin olduğu yere geldiğimde ise bakın, şimdi buraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum, tepesine de bir tane. Yani aslında her boşluğun içine düzenli olarak etek ucu düzgün görünsün diyerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki geçişte de biliyorsunuz aralarda zincir vardı. Zincire de örüyorum. Sırasıyla başladığım noktaya kadar, burada zaten geçişi gösterdim nasıl olduğunu, bütün trabzan tepelerine, badem boşluklarına, tepelerine, buradaki örmüş olduğumuz aradaki zincirlere örüp geleyim. İlk sırayı tamamlayayım. Artık ilk sıranın sonuna geldim. Trabzan ördüm her boşluğun üstüne, her trabzanın üstüne. Şimdi buraya geldim. Lastik örümüne başlayacağım. İlk olarak çakma trabzanla yükseliyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanları önce öne alıp daha sonra arkaya alıp örüyorum. Her bir trabzana sırasıyla aynı işlemi uyguluyorum. Bu sırayı dilediğiniz kadar uzun örebilirsiniz. Ben ilk örmüş olduğum kazaktaki gibi 4 sıra olarak devam edeceğim. 4. sıranı tamamladıktan sonra 5. sırada da minik bir işlem daha yapacağız. O kısımda da zaten geri geleceğim. Siz dilediğiniz uzunlukta tamamlayabilirsiniz lastik sıranızı. Artık bir üst sıraya nasıl çıktığımızı da zaten biliyoruz. Bir üst sıraya çıktığımızda öndeki trabzanı önden, arkadakini arkadan örerek devam edeceğiz. O zaman tamamlayıp geliyorum. İlk trabzan sırasıyla birlikte 4 sıra lastik örümümü tamamladım. Şimdi hemen ilk örmüş olduğum bu sıradaki trabzanın tepesine batarak kaydırıyorum ve onun üstüne geliyorum. Daha sonra ise aynı bulunduğum yerin içine batıp ilmeğimi çıkartıp bir sık iğne örüyorum. Ve hemen dönüp arkamdaki boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Şimdi artık bundan sonra bu şekilde öreceğim. Normalde batmam gereken yer neresi tam olarak bu, ama ben bir sonrakine batıyorum ve geri dönüp bir sağındakine batıyorum. Tekrardan bakın, şimdi batmam gereken asıl yer burası. Bunu atlayıp bunu içine batıyorum, sık iğnemi örüp geri dönüp bir önceki boşluğa batıyorum. Bunu atlıyorum, buna batıyorum. Geri dönüp atladığımın içine batıp bir sık iğne örüyorum. Atlıyorum, buna batıyorum. Dönüp atladığımın içine batıp sık iğnemi örüyorum. Atlıyorum, batıyorum. Geri dönüyorum atladığımın içine. İşte bu sırayı da bu şekilde örerek etek ucunu tamamlayacağım. Bu sırayı da sonuna kadar tamamladım. Şimdi son yerdeyim. Orada da ilk başladığım yerin içine batıp şöyle bir sık iğne örüyorum. Buraya geri geliyorum.
Orayı da tamamlayıp sık iğnesini örüp yan tarafa kaydırma yöntemiyle batıp arasından ipimi geçiriyorum. Daha sonra bu ipi kesip saklayacağım. Eteğin yani kazağın etek kısmını, lastiğini tamamlamış olduk. Zaten hani kolunun da bir tarafını biliyorsunuz yapmıştık. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Diğer tarafını yapacağız. Bu arada hemen lastik kısmını da göstereyim eteğin. Gayet şık ve güzel oldu. Dediğim gibi siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şurayı tekrardan göstereyim. Aklınızda bir hani görsel olarak yer etsin. Daha sonra diğer tarafa hemen birleşmeye geçelim. Döndürüyorum. Birleştireceğimiz kısım. Bakınız şöyle katladığımda önümde kalan kısma 16 motifle oluşturduğum parçayı birleştireceğim. Şöyle hemen şunu çıkartayım. Parçayı hazırlayıp sökülmesin diye hazırlamıştım. Şimdi ördüğüm yer biliyorsunuz motifin, parçanın 1-2 üstteki kenarı açık ama bu kenara da son motifi de eklediğimde bu motifi buraya ekleyip tamamlayıp dönüyorum ya normalde. Bunu da yarısına kadar ördüm. Çünkü bunu buraya yedirerek, yani yarısından itibaren, şimdi bu kısım biraz kafa karıştırıcı olabilir dediğim gibi. Aslında hani bu kazak biraz daha tecrübeli arkadaşlarım için. Şöyle söyleyeyim. Bunun yarısını ters çevireceğiz zaten. Arkasından yerleştirmeye başlayacağım. Aldım önüme, bakın. Şöylecene yerleştireceğim. Bunu yarısını buraya yedireceğim. Bu motifi buraya, bu motifi buraya. Sonra dönüşte ne yapacağız? Dönüşte de bunu yerleştirmiştim arkaya. Bunu buraya, bunu buraya. Bunun da yarısını buraya yerleştirip buradan itibaren de şu kısmı birleştirerek kolu oluşturacağım. Şimdi belki yaparken çok daha rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Elimin yönüne doğru birleştireceğim kısmı önüme yatırdım. Hemen tam olarak yarısına kadar, yani bademleri ördüm. Bir üçlü grubu ördüm. Diğer üçlü grubun bir tane trabzanını, ikili trabzanını örmüştüm. Şimdi diğerini de örüyorum. Şöylece de önüme aldım. Bakın, ördükten sonra buradaki ikili trabzanı biraz daha yaklaşalım kadraja. Tığdan çıkıyorum ve bunun tam karşısını, bu motifte karşılığını buluyorum. Ortadaki üçlü grubun şu ortasındaki ikili trabzan batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra boşluğa gelip bir ikili trabzanımı daha örüp tığdan çıkıyorum ve şurada birleşmem gereken yerden ortasından tığımı geçiriyorum ve diğer üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Yine karşısındaki boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum burada. Çünkü ne yapıyorum? Bademleri örmeye başlayacağım. 1 2 3 4 ve hepsini bir topladım. 2 zincirimi çekip şu ortada motiflerin hepsinin birleştiği yerin ortasına batıyorum ve ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekip bulunduğum boşluğun içine diğer bademimi örmeye başlıyorum. Hepsini bir topladım. Bir zincirimi çektim ve hemen karşısındaki boşluktan
kaydırarak geçiriyorum. Dönüşte bir zincir çekiyorum. Bademden döndüğüm için ve hemen buraya 3 tane ikili trabzanımı örüp karşıyla birleşmeye başlıyorum. Aynı hani yanlarda da size göstermiş olduğum gibi. Şimdi buraya kadar geleyim. Şuraya kadar birleşmemiz aynı. Buraya kadar geldim. Şu şekilde ne yaptık? Önce bu motifi yarısını buraya yedirdik. Sonra artık kol evindeki ilk motifi yerleştirdim. Şimdi burada bir zincir çektim bademimi ördükten sonra. Karşıda birleştikleri yerin ortasına batıyorum ve oradan ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip gelip hemen burada birleştikleri yerin ortasından kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Ortaya yeniden batıp ilmeğimi oradan geçirip 2 zincirimi çekip dönüyorum buraya. 1 2 3 4 hepsini topladım. Bir zincirimi çektim ve karşıyla işte bu şekilde bu 4 tane motifi kol evine yerleştireceğim. Dönüşte yarısını yedirdiğimiz kısmın nasıl geçiş yaptığımızı birlikte görelim. Oraya kadar kol evine yerleştireceğim motiflerdeki mantık aynı. Son 4. motifi yerleştiriyorum yerine ve badem kısmındayım. Bakın şimdi şöyle bir yerle karşılaşacaksınız. Yarısını ördüğümüz kısmın yarısı burada gözüküyor. Burası kol altına gelen kısım. Bademli yani köşe kısmını orayla birleştirip bu motifin yani kola doğru 4. motifin yarısını şu kısma yedirip yarısını da karşıdaki kol motifine yedireceğiz. Hemen buraya geldim. Bademlerimi örmeye başlıyorum. İki zincirimi çektim. Buradaki toplu yere geldim. Arasından kaydırarak geçirdim. Yine 2 zincirimi çektim. Boşluğa gelip diğer bademimi örüyorum. Bir zincirimi çekip döndürüp şimdi bakın şu yarısını buraya öreceğim. Bademi buradan geçirdim. Buradaki ilk üçlü grubu tam olarak örüyorum. Hemen karşıyla birleşiyorum. Daha sonra buraya geldiğimde 2 tanesini örüp tığımdan çıkıyorum. Ve ilmeği burada bakın ortadan birleştirmiştim ya. Yarıya kadar yedirdiğim için oraya batıp bunu geçiriyorum. Daha sonra buraya gelip diğer 3. bacağımı örüyorum. Yine tığdan çıkıp bu defa da burada bittiği yerle üçlü grubun bittiği orta yerle birleşiyorum. Sonra gelip burada son üçlü grubum var. Buraya onu örüyorum. Tığdan yine çıkıp karşıyla birleşiyorum. Dönüşte badem öreceğim için bir zincirimi çekip bademimi tamamlıyorum. Bir zincirimi çekip badem karşıyla birleşeceğim için arasından kaydırarak geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine gelip kaydırarak arasından geçiriyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buraya tekrardan batıp arasından geçirip 2 zincirimi çekip tekrardan burayı tamamlıyorum. Artık
karşılıklı kol parçasını birleştirip kolun da formunu vermiş olacağım. Şimdi size göstermek istiyorum. Şurayı da örelim. Üç geçirelim. Bakın. Tam olarak ördüğümüz yer kol. Şurayı da yedirerek karşılıklı geçtik. İşte bu kadar. Şimdi burayı karşılıklı öreceğim. Kol ağzına kadar. Aynı göstermiş olduğum yöntemle. Kola geldiğimizde de nasıl bir toparlama yapacağız kol ağzında göstereyim. Kol ağzındaki bu son kısma geldiğimde 2 zincirimi çektim. Hemen bu arkadan ilmeğimi alıyorum. 2 zincir daha çekip burada ilk ördüğüm bademin tepesine gelip batarak kol ağzını da oluşturmuş olduk. Kolu tamamlayarak kol parçasını. Şimdi burada görmüş olduğunuz koldaki işlemi uygulayacağız. Lastik kısmına geçmeden evvel ördüğüm yerin üstüne şöyle trabzanlar öreceğim. Trabzanlarla geçişleri nasıl yaptığımı şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi ilk bulunduğum yere hemen yükseliyorum. Çakma trabzanımla. Sonra sırasıyla yanındaki boşlukların üstüne ikili trabzanımı örüyorum. Yani bu sırada ikili trabzanlar örmeye başlıyorum. Şuraya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Her bir trabzan ve boşluğun içine derken mesela bademe geldiğimde şimdi şuraya da örüyorum boşlukta. Bademin tepesine de örüyorum. Daha sonra buradaki geçişlerde köşe boşluklarının içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu kesiştikleri noktaya da bir tane örüp buradaki köşe boşluğuna geçip oraya da 2 tane örüyorum. Daha sonra bademin burada içine batıyorum. Sonra tepesine batıyorum. Derken diğer bütün boşlukların tepesine batıp bu ilk sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Sonuna doğru yaklaştığımda beraber bir üste çıkalım istedim. Yine bu köşenin içine 2 tane örüyorum. Kesiştikleri yere bir tane örüyorum. Sonra bu köşenin içine de 2 tanemi örüp hemen buradaki trabzanın tepesine batıp kaydırarak geliyorum. Daha sonra aynı bulunduğum boşluğun içine bir kez daha batıp ilmek çıkartıyorum. Yandaki boşluğa da batıp ilmek çıkartıp üçünü bir topluyorum. Yani 2 trabzanı kesmeye başladım artık lastik için. Bileğe oturtacağımızdan ötürü. 1 2 kesiyorum. 1 2 kesiyorum. 1 2 kesiyorum. Her 2 trabzanı birden kesiyorum. Eğer siz bu işlemi yaptığınızda bileğinizde çok sıkı oturduğunu, istediğiniz rahatlıkta olmadığını düşünüyorsanız şayet benim bu yaptığım işlemi bir taneyi 2 kesip sonra bir taneyi tek örersiniz. 2'yi kesip tek örersiniz. Yani onu ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Birebir hani aynı yapmak durumunda değilsiniz. Ben bileğe otursun, dar olsun istediğim için böyle çalışıyorum. Verdiğim gibi, söylediğim gibi yaparsanız nasıl mesela şimdi 2 tane kestik, bir taneyi tek örüp geçip tekrar 2 tane kesmek gibi benim dediğim. Daha kol ağzını geniş örmek isteyenler için. Şimdi bu şekilde de burada başka hiçbir işlem yok. Kesip tamamlayarak geleyim. Başladığım noktaya geldiğimde de
Hemen şimdi şuraya bir tane boşta kaldığı için oraya bir tane ikili trabzan sık iğnemi örüp kaydırarak bir yandakine geçiyorum ve buradaki görmüş olduğumuz boşlukların içine birer ikili trabzan örmeye başlıyorum. Bu benim lastik sıramın ilki. Yani 7 sıra öreceğim. 7 sıranın ilkini örmeye başlamış oluyorum. Kendini gösteriyor batacağım noktalar. Bakın. Şuradaki bütün boşlukların içine bir ikili trabzan örüp geliyorum. Trabzanla ilk sırayı tamamladığımda burada ilk örmüş olduğum trabzanın da tepesine geliyorum. Kaydırarak hemen çakma trabzanla gene yükseliyorum. Ve aynı kazağımızın etek ucunda yaptığım gibi lastiğimi örmeye başlıyorum. Sırasıyla birini önden, birini arkadan örerek istediğim uzunluğa kadar devam edeceğim. Dediğim gibi ben diğer kolda da göstermiştim size. Hemen yeniden göstereyim. 7 sıra olarak tamamlayacağım. Siz de keyfinize, zevkinize göre örebilirsiniz. Kazağın eteğin son sırasında yaptığım işlemi burada da yapacağım. 7 sıra lastiğimi ördükten sonra hemen bulunduğum yere batıp bir sık iğne örüyorum. Ay, öremedim. Bir saniye. Şimdi ördüm. Sonra hemen sağ tarafımda kalan geriye dönüp bir sık iğne örüyorum. Şimdi normalde batmam gereken yer şu boşluk. Bu boşluk ama ben buna batacağım. Bunu atlayıp buna geliyorum. Sonra geri dönüp yine bu boşluğa örüyorum. Sırasıyla. Buna atlıyorum, buna batıyorum. Geri dönüp atladığımın üstüne örüyorum. Bu mantıkla da kol ağzını da geçtim mi kolu da tamamlamış olacağım. Bir tek yaka kısmını toparlamamız kaldı. Bu son sırada uygulamış olduğum işlemi yakaya da yaptıktan sonra kazağımız hazır efendim. Yaka kısmı gördüğünüz gibi şu anda önümde. Yaka kısmında da etekte ve kollarda son sırada yaptığım işlemi uygulayacağım. Herhangi bir noktasından şöyle yan tarafta köşe birleşmesini de yakın olan bir yerden başlayayım. Orayı da göstereyim. Şimdi batıyorum. Herhangi bir noktadan bir sık iğne örüyorum. Ancak sağımdaki sık iğneye dönüp bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra örmem gereken noktayı atlayıp yandakine batıyorum. Sonra atladığıma dönüyorum. Tekrardan buraya atlayıp buna batıyorum. Atladığıma geri dönüyorum. Daha sonra şimdi buraya geldiğimde ise iki tane şuradaki bir boşluk var. Burada da köşe var. Bu iki boşluğu, yani normalde bu trabzanları ördüm. Şu iki boşluğu görüyoruz. Bunu atlıyorum. Bu boşluğa batıyorum. Sonra atladığım köşeye gelip oraya da örüyorum. Daha sonra buraya geldiğimde bu trabzanı atlayıp buna batıyorum. Tekrardan bu trabzanın üstüne örüyorum. Aynı bu şekilde bütün kazağın yaka çevresine geçeceğim. Köşe geçişlerine geldiğinizde ne yapmanız gerektiğinizi karıştırabilirsiniz diye normalde şuraya örmem bir de buraya örmem gerekiyor. İlk önce buraya batıyorum, yani ilk örmem gerekeni atlayıp dönüşte onu örüyorum. Her
batacağım noktaya aynı işlem. Şimdi geldim, burada da aynısı. Bunu atladım buraya. Sonra geri döndüm. Bu şekilde yaka kısmının etrafını tamamlayacağım. Evet efendim, en sevdiğim kısım, finale geldik. Yeni yıl kazağı diyorum bence. Çok yeni yıl çağrıştırıyor. Yılbaşı kazağı oldu gibi. Çok da hoşuma gitti. Umarım üstümde duruşunu sizler de beğenmişsinizdir. Beğendinizse sizden tabii ki her zamanki gibi kalbinizi isteyeceğim. Ben kalbinizi isteye durayım. Kaçıp gitti, ölçülerimiz nasıl oldu, hangi bedenlere uyar, onun üstüne konuşalım. Toplamda zemin rengi, ana renk hariç diğer 3 rengimizden açık yeşil, koyu yeşil ve bordodan sadece birer adet açtım. Yeterli geldi. Diğer ana renkten ise 8 tane kullandım. 50 gramlık ipti. Onu söylemek isterim. Ona göre siz de tedarik edebilirsiniz. Ölçüyü vermek istiyorum size. Şöyle yatırdığımda kazağımın genişliği burada böyle 57 santim. Yani tam çevresi 114 santim. 42 bedene kadar çok rahatlıkla uygun olacaktır kazağım. Uzunluk ölçüsünü de söylemem gerekirse 53 santimde kazağımın uzunluğu. Her uzatmak istediğiniz sıra için 12 tane daha motifi fazla örmeniz gerekmekte. 42 beden üstü örecek dostlarımın ise başta motiflerini hazırlarken bir sıra fazla örmeleri gayet yeterli olacaktır. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyiniz. Her biri benim için çok kıymetli motivasyon kaynaklarım. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.